Alina'nın doğa için savaşı. Uzun zaman önce ormanlar ülkesinde sihir dolu bir dünyada yaşayan Alina adında genç bir kız vardı. Ormanlar ülkesi büyülü yaratıkların, sihirli bitkilerin ve gizemli güçlerin bulunduğu bir yerde. Alina bu sihirli dünyada doğmuştu ve ailesiyle birlikte insanların bilmediği gizemli bir güce sahipti. Alina'nın özel gücü doğanın kalbindeki sesi duymaktı. Bu yetenek ona bitkilerin, hayvanların ve hatta doğanın ta kendisinin diliyle konuşma kabiliyeti veriyordu. Ancak bu güçle birlikte büyük bir sorumluluk da vardı. Doğanın dengesi ve uyumu Alina'nın koruması altındaydı. Küçük yaşlardan itibaren Alina, ormanın derinliklerindeki öğretmenlerinden öğrendiği bilgilerle doğayla uyum içinde yaşamayı öğrendi. Birçok farklı bitki ve hayvanla iletişim kurabilen Alina, onların ihtiyaçlarını anlamak ve doğal dengeleri korumak için çaba gösterdi. Ancak bir gün ormanlar ülkesine karanlık bir gölge düştü. Doğanın dengesi bozulmaya başladı. Bitkiler solmaya, hayvanlar endişeli bir hal alarak ormanın derinliklerine çekilmeye başladı. Alina, doğanın sıkıntısını ve karanlık gücün yaklaştığını hemen hissetti. Karanlık güç, ormanlar ülkesini ele geçirmek istiyordu ve bu durum karşısında Alina'nın özel gücüne olan ihtiyaç daha da arttı. Doğanın sesini duymak ve anlamak onun için daha büyük bir sorumluluk haline geldi. Kendi içindeki gücü bulmak için derin bir yolculuğa çıktı. Zorlu bir eğitim sürecinin ardından Alina içsel gücünü keşfetti. Doğanın kalbinin attığını hissetti ve gücünü bu kaynaktan aldı. Karanlık gücün istilasına karşı koymak için doğanın gücünü kullanarak tüm yaratıkları ve bitkileri bir araya getirdi. Savaş başladığında Alina öncelikle doğanın sesini duymaya başladı. Ormanın derinliklerinden gelen fısıltıları, bitkilerin ve hayvanların çağrılarını hissetti. Onların yardımı olmadan mücadele etmesi imkansızdı. Bu yüzden öncelikle ormanın güçlü müttefiklerini bir araya getirmek için çağrıda bulundu. Alina büyük bir kararlılıkla ormanın içine girdi ve bitkilerle iletişime geçti. Yapılarından enerji toplayarak karanlık gücün saldırılarına karşı bir kalkan oluşturdu. Ardından ormanın sakinleri olan elfler, periler ve diğer sihirli varlıklarla iletişime geçerek birlikte hareket etmelerini sağladı. Savaş alanında Alina'nın doğadan gelen güçlerle koordineli bir şekilde çalışması gerekiyordu. Büyük bir odaklanma ile doğanın sesini dinleyerek, bitkileri büyüterek ve harekete geçirerek karanlık güce karşı savunma oluşturdu. Aynı zamanda hayvanların yardımıyla stratejik saldırılar düzenledi ve düşmanın ilerleyişini yavaşlattı. Alina, karanlık gücün lideriyle doğrudan yüzleşmek için cesurca ilerledi. Doğanın kalbindeki gücüyle dolup taşan Alina, cesareti ve içsel gücü sayesinde karanlık gücün karşısına dikildi. Düşmanın güçlü büyülerine karşı doğanın enerjisiyle savunma sağladı ve aynı zamanda dostlarına rehberlik ederek onları korudu. Sonunda Alina'nın cesareti ve doğanın gücü karanlık gücün zayıflamasına yol açtı. Diğer sihirli varlıklarla birlikte yaptıkları koordineli savaş sonucunda karanlık güç geri püskürtüldü ve ormanlar ülkesi tekrar güvene kavuştu. Alina, savaşın ardından doğanın kalbindeki gücüyle toparlanma sürecine yardım etti. Bitkileri iyileştirdi,
hayvanların moralini yükseltti ve ormanlar ülkesini eski canlılığına kavuşturdu. Savaşta gösterdiği cesaret ve kararlılık onu ormanlar ülkesinin kahramanı yaptı ve doğanın koruyucusu olarak tanındı.